Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Daha önce hiç un kullanmadan sadece mercimekle ekmek ya da kek diyebileceğimiz çok güzel bir tarif yapmıştım biliyorsunuz. Yeşil mercimekle de yapmıştım. Onlara ekmek dedim. Hem öğünlerde yenir hem kahvaltıda hem aralarda yenir diye. Şimdi sizinle bu güzel sağlıklı tarifi paylaşmak istiyorum. Ben geceden 2 su bardağı kırmızı mercimek suya koydum. Fakat gece şart değil, birkaç saat önceden de koyabilirsiniz. Bir çay bardağına yakın zeytinyağı, bir tatlı kaşığı salça, acılı salça da olabilir. Bir tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı çörek otu, bir tatlı kaşığı dolusu nane, bir tatlı kaşığı dolusu yine tuz ve bir çay kaşığı dolusu kadar da zerdeçal ilave ettim. Bakın, süzüp süzdüğümüz mercimeklere bütün malzemeyi koyuyoruz. Yumurtaydı, yoğurttu, hiçbiri yok. Aslında 3 temel malzeme. Mercimek, sıvı yağ ve baharatlar. Burada arkadaşlar önemli olan bunların hepsini çok güzel kaynaştırmak. Yani mercimeğimizin pürüzsüz olması lazım. Mercimek ekmeğini yapıp da benimki dağıldı diyenlerin en büyük sorunu bu noktada iyi çekmemeleri oldu. Burada zannederim iyice üstünde durdum ki aynı hatayı yapmayın. Herkes güzel tam olarak yapacaktır. Onu da hem buradan mercimek ekmeğimi hem de Instagram'dan yüzlerce hatta 1000 kişi belki denemiştir. Bakın kıvamına. Zaten yoğurt yok, yumurta yok, bunu sulandıracak bir şey yok. Mercimek ve birazcık sıvı yağ var içinde. İşte bu kadar. Yağı ister yarım çay bardağı da koyabilirsiniz. Bir çay bardağı da koyabilirsiniz. Aradaki miktar çok önemli değil. Ama biraz yağ olsun tabii ki içinde. Zeytinyağı zaten ben halis zeytinyağı kullanıyorum. Daha çok ayvalık seviyorum zeytinyağını da oradan getirtiyorum. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt serili tepsiye dümdüz zaten görüyorsunuz çok rahat yayılıyor. İncecik yayıyoruz. Hop şöyle düzelttim kolayca. Şimdi böyle yumuşakken bıçakla daha sonra rahat kırmak için şekil veriyorum. Şekil vermeniz hiç şart değil, gözünüz korkmasın. Dümdüz fırına verip sonradan da rastgele kırabilirsiniz cipsinizi. Ben şimdi tabii ki her zaman söylerim size, fotoğrafta çekeceğim için daha düzgün böyle üçgenler oluşturmak istiyorum. Şimdi bu şekli verdim. 180-185 derece. Bu sefer fansız fırında. Genel olarak ben hep fanlıda pişiririm. Fansız fırına attım ki iyice altlı üstü içi kurusun diye. İyice kızarana kadar, çünkü çıtır olmasını istiyoruz. Ama sakın yakmayın, dikkat edin. Çok da öyle kupkuru olmasın tabii ki. Aynı yerlerden geçince bıçakla fırından çıkarır çıkarmaz geçin aynı yerlerden. Şimdi soğudu ve üçgenlerim gayet rahat çıkıyor. Lezzeti de şahane, bol baharatlı. Keten tohumu varsa koyabilirsiniz, haşhaş ezmesi koyabilirsiniz içine. Böyle soğuttunuz mu kağıttan rahatça ayırırsınız. Eğer yağlı kağıdınız yoksa tepsiyi bolca yağlayın lütfen altını. Cipsler ona yapışmasın, rahat çıksın. Şimdi ben şöyle bir ters çevireceğim. Daha rahat yapayım, çabuk bitsin işimiz. Güzelce bakın rahatça çıkıyor. Oldu ki siz önden kesmediniz. Böyle dümdüz çevirip kağıdı çıkarın, ondan sonra kırın. İstediğiniz gibi kırın. Gerçek manada bir kahvaltı yanı. Ve yine bakın hep sordunuz nasıl zayıfladınız siz? Onda da kalori var. Tabii ki zayıflatmıyor ama tok tutuyor. Tok tuttuğu için de abur cubur yemiyorsunuz. Ha bir de acıktım diye gezmiyorsunuz. Ondan dolayı kilo veriliyor. O mercimek ekmeğinde beni mahvettiler. Niye zayıflatsın? Tabii ki hiçbir gıda zayıflatmaz ama tok tuttuğu için zayıflatıyor.
Buna da zayıflatan diyeceğim. Gördüğünüz gibi. Bakın, misler gibi baharatlı bir cips. Kahvaltıda bu ara iftarla sahur arasında çayın yanında yoğurtla üzerine bir şeyler sürün. İstediğiniz gibi yiyin arkadaşlar. Kare kare kesin. Vaza gibi, vasa var ya, onlardan olur. Bu marketlerde bir sürü paraya satılıyor. Kare kare kesin. Üzerine kahvaltılıklarınızı sürebilirsiniz. Acı sos, domates sos sürebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize hayırlı, huzurlu günler dilerim. Şimdiden afiyet olsun.